Bir kadın düşünemez denildiği karanlık çağda o gökyüzünü hesaplıyordu. Ünlü matematikçi Theo'nun kızıydı. Bir matematikçi, filozof ve astronomdu. O dönemde bir erkeğin kadından ders alması imkansızdı. Ancak kadın öğrencilerin yanında erkek öğrenciler de Hipatya'dan ders almak için sıraya giriyordu. İnsanların körü körüne inanmasını değil, her şeyi sorgulamasını istiyordu. Hipatya'nın bilgisi kadar cehalete meydan okuyan cesareti de büyüktü. Peki bu cesur kadını susturmak isteyen bağnaz bir tarikat onu nasıl tarihten silmeye çalıştı? Hazırsanız bu karanlık cinayetin perdesini aralıyoruz. Hipatya'nın ünü yayıldıkça İskenderiye'deki fanatik dini tarikatların öfkesi de büyüdü. Onu açıkça ölümle tehdit etmeye başladılar. Ölüm tehditlerine boyun eğmedi. İskenderiye'yi, öğrencilerini ve bilimsel çalışmalarını asla bırakmadı. O, Roma valisi Orestes'in danışmanıydı. Bu durum Piskopos Kiril ve onun kontrolündeki Hristiyan tarikatlarını çileden çıkarıyordu. Parabalane adındaki Hristiyan tarikatı korkunç bir plan yaptı. Bu bağnaz tarikat evini basıp Hipatya'yı kaçırdı. Onu sokaklarda sürüklemeye başladılar. Gidecekleri yer Sezaryum denilen devasa bir kiliseydi. Fakat bağnazlar o kadar sabırsızdı ki daha yoldayken Hipatya'ya işkence etmeye başladılar. Kilisenin kapısından içeri girdiklerinde vahşet boyut değiştirdi. Kutsal saydıkları kilisenin ortasında Hipatya'yı çırılçıplak soydular. Ardından ellerindeki taşları, çanak çömlekleri Hipatya'ya fırlatmaya başladılar. Bu dahi kadın kanlar içinde kalarak feci şekilde can verdi. Bu da yetmedi. Bağnazlar ellerindeki taşların, çanak çömlek kırıklarının keskin ucuyla Hipatya'nın ölü bedenini paramparça yaptılar. Bu da yetmedi. Ondan geriye hiçbir iz kalmasın diye dağılan ceset parçalarını tek tek geri topladılar. Bu parçaları Sinaron denilen bir yere götürüp yaktılar. Hipatya'dan geriye ne bir ceset kaldı ne de bir mezar. O tamamen kül oldu. Onu yok ettiklerini sandılar. Ancak unuttukları bir şey vardı. Fikirler asla ölmezdi. Hipatya'nın külleri, Orta Çağ karanlığına gömülen insanlığın yeniden doğuşunun fitili oldu. Bugün onun bir mezarı yok belki. Ama adı özgür düşüncenin, bilimin ve bağnazlığa karşı duruşun ölümsüz bir sembolü olarak kalplerimizde yaşıyor. Peki Hipatya'yı katleden o karanlık ve bağnaz zihniyet bugün tamamen yok oldu mu? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenip yeni kurulan kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen.